Bugün burada benle olduğunuza göre demek ki siz de simit sever bir insansınız. Sokaktan aldığınız simit gevrek güzel ama evde yapamaz mıyız? Gayet güzel yaparız. Bakın aynen böyle başlıyoruz. Cam kasenin içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, üzerine de 1 tam su bardağı ve 4'te 3 su bardağı kadar su ekliyorum. Ve bu mayalı karışımı önce güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyecek, maya eriyecek ve tek bir kıvam olacak. Arkasından da 5 dakika kadar kendi halinde ön maya için hafiften beklemeye başlayacağım. Suyunuz mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Arkasından unla çalışmaya geçebilirsiniz. Şu anda tezgahımın üstüne 4 tam su bardağı bir de çeyrek bardak kadar un döktüm. Ortasını açıyorum. Ve hazırladığım bu karışımı ortasına döküyorum. Kasenin içerisinde hiç mayadan eser kalmaması lazım. Önce bir çatalla kapata kapata mayalı ve şekerli suyla unu birleştirmeye başlıyorum. Bu hamura mutlaka bir parça tuz eklememiz gerekiyor ama tuzu alıp direkt içerisine eklemeyeceğiz. Şöyle kenardan ekliyorum. Bu da hamurun içerisine önce maya ulaştıktan sonra çalışmaya başladıktan sonra tuzun bulaşmasını sağlıyor. Çok önemli bir detaydır. Ortadaki sıvıyı yeteri kadar unla buluşturduktan sonra artık elimizi işin içine sokuyoruz ve bu hamuru güzelce yoğuruyoruz. Ne kadar güzel yoğurursanız mayalı hamurlar o kadar güzel çalışır. Hamurunuzu yaklaşık 10 dakika kadar hatta böyle vura vura ve birazcık genleştire çalıştıracaksınız. En sonunda kıvam böyle oluyor. Yani yumuşak, üstünde çok da fazla pütür kalmayan bir hamur elde ettik. Ne yapacağız? Bunu başladığımız kasenin içerisine koyacağız. Üstüne streç film kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandıracağız. Önce üstünü kapattım. Hiç durmadan yana doğru dönüyorum. Bir tam tur attıktan sonra bu arkadaşı 1 saat kadar şöyle kenara alıyorum ve mayalansın diye bekliyorum. Mayalanma süresi geçti. Bak koyduğumuzda ne kadardı? Mayası geldiği zaman ne kadara büyüdü. Yapacağım şey bu hamuru tekrardan tezgaha dökmek ve bir tur daha her şeyi güzelce yoğurmak. Tüm gazını dışarı çıkartmam lazım. İşte o zaman kıvama gelecek. Hafif unlayarak şöyle bir parçacık yoğurmanız lazım ve bunun dediğim gibi gazını dışarı çıkartmanız lazım. Ama diğer tarafta ne yaptığımı göstereyim. Bulayacağım susamlar var. Bu susamların altını yaktım. Hafifçe kavurdum. Çok değil. Sadece birazcık renk aldılar. Eğer çiğden koyarsanız susamlarınız istediğiniz gibi renk almıyor. O yüzden birazcık kavurarak renk aldırmakta fayda var. Bu arkadaşı 10 tane bezeye bölüyorum. Her 2 beze bir simit oluşturacak. 5 tane güzel simit çıkartacağız bundan. Bezeleri tezgahın üstünde güzelce yuvarlıyorsunuz. Sonra bezelerden bir tanesini alıyorsunuz. İnce uzun vaziyette açıyorsunuz. Böyle bir tarifi yaparken elinizin altında T1 porselen tezgah varsa işiniz çok kolay. Kolay ve zahmetsizce temizlenme özelliğiyle konforlu ve hijyenik bir mutfak deneyimi sunuyor bu arkadaş size. Kale T1 porselen tezgahla tanışırsanız mutfakta büyük bir yenilik yapacağınız garanti. Her 2 ruloyu da bu şekilde tutuyorum ve böyle birbirinin ekseni etrafında çeviriyorum. Sonra 2 uç parçayı alıp tezgahın üstünde birleştiriyorum. Avucumla kapatarak uçların birbirine yapıştığından emin oluyorum. Ondan sonra da bu şekilde tezgahta dinlendirmeye bırakıyorum. Simitler hazır olunca derin bir kasenin içerisine yarım bardak üzüm pekmezi, 1 yemek kaşığı kadar su ekleyip güzelce çırpıyorum. Simitleri önce pekmeze, arkasından da susama buluyorum. Hazırladığım simitlerimi 220 dereceye önceden ısıttığım fırına alıp taban kısmında güzelce pişiriyorum. Eğer tabanda bir taşınız varsa işiniz çok kolay. 220 derecede güzelce pişecek. Ondan sonra da çıkartıp direkt olarak servis edeceksiniz. Her tarafı böyle güzel susama bulamayı unutmayın. Çayınızı koydunuz. Simitin yanında yemek istediğiniz kaşar peynirini de güzel dilimlediniz. Bir de krem peynir. Sabah böyle Karaköy'de filan kahvaltı yaparken o eski karper peynirleri vardı. Unutturmaz kendini. İşte size evde kendiniz yapabileceğiniz, arkasından da direkt olarak çıkartıp servis edebileceğiniz lezzetli mi lezzetli, kıyır mı kıyır, gevrek mi gevrek akşam simidi. Efendim yanında peyniriyle beraber evde yapacağınız simit. Ne var ya dışarıdan gideriz 3 kuruş verir alırız demeyin. Bunu bulamazsanız evinizde de yapabilirsiniz. Her zaman günün her saati sıcak simit çıkmıyor. Çıktığı zaman da bu şekilde olmuyor. Evinizde güzel simit yapmak istiyorsanız tarif burada. Alın güle kullanın, güle yapın. Güzel akşam simitleri, akşam simidi, akşam.